Şimdi Türkiye'nin üyeliği meselesine geldiğimiz zaman Türkiye bir NATO üyesi de Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan'ın isimleri geçmişti. Bir ekonomik platform olduğunu anlıyoruz ve özellikle Batı'nın dayattığı hem siyasal hem finansal sisteme bir karşı koyuş olduğunu söyleyebiliriz. Merhaba Çağla Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle BRICS zirvesini, genel olarak BRICS'i ele alacağız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde BRICS zirvesi oldu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde büyük bir heyetle katıldı zirveye. Sizce Türkiye BRICS'e katılır mı? Katılırsa üyelik başvurusunu bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz? Teşekkür ederim. Şunu söyleyebilirim. Biz de işin açıkçası çok dikkatle takip ettik son zirveyi. Türkiye'nin üyeliği meselesi bile aslında biraz soru işaretleriyle başladı. Türkiye gerçekten üyelik için başvurdu mu? Bunun cevabı bile bize Rusya'dan geldi. Böyle bir resmi açıklama pek yapılmadı. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a bu soru yöneltildiğinde de aslında bizim ana amacımız Avrupa Birliği'ydi. Ama bu konuda bu olmayınca diğer seçeneklere de aslında bir bakılabileceğini söyledi. Yani biraz daha bizim üyeliğimiz meselesini biz sonradan işin açıkçası öğrendik. O yüzden de zirveyi çok dikkatli bir şekilde takip ettik. Ancak zirve sonucunda böyle bir üyelikle ilgili net bir kavram ortaya çıkmadı. Zirve 22 ila 24 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Evet, orada pek çok devlet başkanı bir yuvarlak masa etrafında konuştu ve son derece önemli bir zirveydi. Ancak şu anda Türkiye'nin üyeliği gibi bir konu gündemde değil. Bunu anlıyoruz. Peki hocam, BRICS niçin önemli? Son BRICS toplantısında konuşulan konular neydi ve sonuç bildirgesinde neler yazılıp çizildi? BRICS nedir? BRICS aslında 2001 yılında kendilerine verilen bir isim. Yani üye devletlere bir isim veriliyor. Bu platformun içerisinde Brezilya var, Rusya var, Hindistan var, Çin var ve 2009 itibariyle de yeni bir devleti görüyoruz. Bu da Güney Afrika Cumhuriyeti. Aslında dediğim gibi ilk 2006'da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı yapılıyor New York'ta. 2009'da ise aslında ilk resmi zirveden bahsediyoruz biz. 2009 yılından itibaren biz BRIC olarak görüyoruz ve 2011 yılında da ilk aslında resmi zirveye Güney Afrika Cumhuriyeti de katılıyor. Bu aslında bir platform, bir uluslararası örgüt değil. Yani devlet başkanları düzeyinde her sene toplanıyorlar. Ancak dediğim gibi aslında bir örgüt, bir binaları, bir misakları, ne yapacakları, amaçlarının ne olduğu, bundan sonra nasıl hareket edeceklerini de çok net bilmiyoruz. Çünkü bir uluslararası örgüt değil. Son zirvede neler konuştuğumuza gelirsek, yani ne konuşulduğunu anlamaya çalışırsak, şunlar öne çıkıyor işin açıkçası. BRICS bu liberal düzene, yani Batı'nın kural temelli düzenine bir karşı çıkış gibi gözüküyor. Yani bundan önce ne var? Bir dolarizasyon söz konusu, dolarla alışverişin yapılması. Buna karşı çıkıyorlar mesela yerel para birimleriyle ya da kendi üretecekleri bir yeni para birimiyle ticari işlemlerini yapmaktan bahsediyorlar. Bir ekonomik platform olduğunu anlıyoruz ve özellikle Batı'nın dayattığı hem siyasal hem finansal sisteme bir karşı koyuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3. Dünya Savaşı, yeni Soğuk Savaş düzeninin anlatıldığı bir dönemde yeni bir düzen olabilir mi? Yeni bir adil düzen mümkün mü şeklinde ortaya çıkıyorlar. Sorularının birincisi evet, yeni bir düzen mümkün mü? Ve bunda 3. Dünya dediğimiz ama platformda küresel güney olarak adlandırılan ülkelerle birlikte hareket edeceklerini belirtiyorlar. Putin'in konuşmalarında küresel güneyin yanına bir de doğu eklendi. Küresel güney ve doğu ülkelerine bir açılım yapılacağını, bunlarla birlikte kalkınmanın söz konusu olacağından bahsedildi. Şimdi nasıl bir ortamda doğduğuna ben tekrar geri dönmek istiyorum çünkü bunu anlamak önemli.
2007 yılında Münih'te Şubat ayında Putin'in bir konuşması olmuştu. NATO'nun daha fazla genişlemesine karşı çıkmıştı. Tek kutuplu bir dünyanın olmayacağını bundan sonra çok kutuplu bir dünyanın olması gerektiğini anlatmıştı. Yine o dönemde 2008'de Gürcistan Savaşı'nın olduğunu söyleyebilirim. Yani BRICS'in toplanmaya başladığı dönem, daha çok kendini ortaya koyduğu dönem aslında tam da bu 2007-2008 dönemi. 2008'de Gürcistan Savaşı oldu biliyorsunuz. İki bölge bağımsız olarak tanındı Rusya tarafından ve Batı'nın çok da ses çıkartamadığı bir dönem olduğunu gördük. Ardından 2008'de yine küresel finansal bir kriz söz konusu oldu ve Batı bunun karşısında biraz daha çaresiz kaldı. Bu çaresizliğe karşı yeni bir alternatif olabilir mi, yeni bir düzen olabilir mi ile karşı karşıya kaldık ve BRICS bu anlamda söz sahibi olmaya çalışıyor. Neyi söylüyor? Birlikte kalkınmadan bahsediyor, adil bir düzenden bahsediyor. Bunu nasıl yapacaklar? Bu ülkeler işte Çin, Brezilya, Rusya, özellikle Çin ve Brezilya, Hindistan bunlar 3. dünya ülkelerine özellikle Güney-Güney işbirliği açısından önem veren, bu anlamda bir öncülük yapmaya çalışan ülkeler. Bu kapsamda da çalışmalar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Yani BRICS ekonomik bir platform ve son zirvede neler konuşulduğuna dönecek olursak aslında son derece önemli konular konuşuldu. Birincisi dün yapılan yani 24 Ekim tarihinde yapılmış olan son toplantı bence çok kıymetliydi. Orada masanın çevresinde 30'dan fazla ülke vardı. Bugün BRICS'e yeni 4 üye katılmış durumda. Bu zirvenin sonuçlarından bir tanesi bu. Zirvenin sonuçları neler oldu dersiniz. Masanın etrafında resmi üye olan İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri vardı ve onların devlet başkanları söz aldılar. Yani üyeler 9'a yükseldiler. 2 daha potansiyel üye vardı. Bunlardan bir tanesi Arjantin'de. Arjantin katılmayacağını belirtti. Suudi Arabistan da resmi olarak davet edildi ancak kendi kararını bu konuda verecek ve Suudi Arabistan aslında şu anda üyelerden biri değil. Yani genişleme var mı? BRICS'te bir genişleme var ve onun dışında da 30'dan fazla devletin BRICS'in içerisine katılmaya çalıştığını görüyoruz ve masa çok kalabalık işin açıkçası. BRICS'e önem verildiğini gösteriyor. Masada kimler vardı BRICS zirvesinde? Mesela Mahmut Abbas vardı. Mahmut Abbas'ın orada olması, o masada olması kıymetli mi? Kesinlikle kıymetli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri masadaydı. Bunun dışında pek çok bölge ülkesi ve dünyanın pek çok yerinden ülke burada yer alıyordu. Yani BRICS aslında Batı dünyasının, kural temelli dünyanın bir anlamda bazı sorunlara cevap verememesi neticesinde farklı bir arayışın ürünü. Bu cevap verilemeyen sorulardan bir tanesi mesela Ukrayna Savaşı. İkincisi çok daha önemli belki Orta Doğu'nun kanayan yarası, bugün İsrail'in Filistin'e saldırması, bir katliamın söz konusu olması, bir soykırımın söz konusu olması, bunlara yeterli cevabın verilememiş olması, yani 1945'te kurulan yeni düzenin, o dönemdeki düzenin artık yeterli olmadığının da bir göstergesi. O yüzden bu masada neler konuşulduğunu ben son derece mühim olduğunu düşünüyorum. Birincisi Putin söz aldı ev sahibi ülke olarak ve söylediği konulardan birincisi Ukrayna'ydı. Yani Ukrayna Batı tarafından bize karşı kullanıldı. Orada Rusça konuşan devletler, işin açıkçası Rusça konuşan kişiler, yani kendi kültürlerini korumak için bir aslında inisiyatif aldıklarını anlatmaya çalışıyor. Çünkü Rusça konuşan kişiler Ruslar. Rusya'nın temel direği bununla ilgileniyor. Bundan bahsetti. Bunun dışında birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Yani küresel güney ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın çok önemli bir tahıl ambarı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi. BRICS zirvesinde birkaç şey öne çıktı. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz Rusya bugün SWIFT sistemini kullanamıyor. Yani para transferini yapamıyor. Bu sistemden çıkartıldı. Bunun üzerine BRICS Bridge diye bir sistemin ortaya konulabileceği söylendi. Yine milli para birimlerinin kullanılabileceği Bridge Pay diye bir sistem ortaya konulabilir. Üzerinde o kadar farklı konularda durdular ki bir tanesi yapay zekaydı. Yani bir BRICS'in yapay zeka platformu kurması söz konusu oldu. Ulaşımla ilgili, lojistikle ilgili yine
birliktelikler yapabileceklerini söylediler. Masanın çevresinde konuşulan en önemli konuysa neydi derseniz, Gazze'den çok fazla konuşuldu. İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı. Bunu ben önemli buluyorum. Yine masada mesela Ermenistan'la Azerbaycan yan yana oturuyorlardı harf sırasının etkili olması nedeniyle. Bu platformda aslında yine konularını konuşabileceklerini söylememiz mümkün. Çin neden bahsetti dersek, aslında biz BRICS biliyorsunuz çok önemli bir ekonomik güç olarak sunuluyor bugün dünyada. İşte deniyor ki dünyadaki ihracatın %25'ini BRICS ülkeleri yapıyor. İşte ham maddede, özellikle petrolde %45 oranında bir güce sahipler. İşte ekonomik güç bu kadar. Yani alt alta aslında bütün bu üye devletlerin toplandığını görüyoruz. Ancak BRICS'in uluslararası bir örgüt olmadığını ve bu toplamın aslında ne işe yaradığı henüz belli değil. Çin ne dedi dersek, Çin aslında biraz daha büyümeden yanaydı. Yani üye sayısının daha fazla artmasından yanaydı. Ancak denildi ki, yani son konuşmasında Çin Devlet Başkanı'nın, yani BRICS artı platformu olabilir, ortak üyeler olabilir. Yeni üyeler konusunda biraz daha sınırlı davranılacağı anlaşılıyor. Bunu zaten Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov da söylemişti. Filistinlileri bir araya toplayan bir ülke olarak kendisini gösterdi Çin ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. 2024 Temmuz'unda arasında sorun olan Filistinli liderler Pekin'de toplandılar ve bu işin arabuluculuğunu da Çin yaptı. Burada yine konuşulan konulardan biri hegemonyadan kurtulma, bir emperyalizmden kurtulma, sömürgecilikten kurtulma. Bu da Batı'yı işaret eden konulardı. İran vardı. İran özellikle Batı karşıtı bir konumda olduğu için bence zirvedeki konuşması da önemliydi. Tek taraflılıktan kurtulma üzerinde durdu. Yine Hindistan mesela sömürgecilik kalıntılarından kurtulması gerektiğini söyledi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler söylediğini özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız küresel bir adalet gelmesi gerektiğini, küresel adalet kavramından bahsetti ve şu anki küresel düzende ciddi meydan okumalar olduğunu söyledi. Daha adil bir dünyanın da mümkün olduğunu söyledi. BRICS'in de buna katkıda bulunabileceğini söyledi. En önemli konu da Filistin'in tanınması çağrısında bulundu ve İsrail'e silah ambargosu yapılması gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence burada söylediği bazı şeyler çok önemliydi. Birincisi, evet, Türkiye çok fazla eleştiriliyor BRICS'e üyeliği meselesi nedeniyle, ama Sayın Cumhurbaşkanı şundan bahsetti. Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'na da üye. G20'de de var. Gelişmiş 8'de de var. Onun dışında ASEAN'la Avrupa Birliği ile de ilişkilerini sürdürüyor. Yani aslında Türkiye için BRICS'in bir platform olduğu, bir tamamlayıcı bir unsur olarak var olabileceğini de görmüş olduk. Sürdürülebilir kalkınma ve küresel ticaret, ekonomik büyümede yine bahsettiği konulardan biriydi. Şunu anlıyoruz, BRICS'te Türkiye'nin ilişkileri devam edecek ama şu anda yeni bir işin açıkçası üyelik gibi bir kavram gündemde değil. Peki hocam, Türkiye katılırsa BRICS ne kazanır bundan veya Türkiye BRICS'ten ne kazanır? Şimdi aslında uluslararası medyayı da takip ettiğimiz zaman bazı cevaplar geliyor sizin sorunuza. Birincisi, Türkiye'nin bir NATO devleti olması çok gündemde biliyorsunuz. Ama BRICS aslında bir ekonomik birliktelik, bir ekonomik platform. Yani ulaşım, ticaret, enerji, yapay zeka, bunlarla ilgili neler yapılabilir? Ya da tahıl koridoru biliyorsunuz çok gündemde. İşte bir tahıl sistemi kurulmasını da gündeme getirdi Putin. Şimdi Türkiye'nin üyeliği meselesine geldiğimiz zaman, Türkiye bir NATO üyesi ama bu platform ekonomik bir platform ve yani Türkiye'nin NATO üyesi olmasının bununla bir ilişkisi olmayacak. Ancak Batı karşıtlığının ve yeni bir düzen kavramının olduğunu, küresel güneye yönelik olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak o platformda bulunması, o masanın etrafında olması BRICS'in prestijine bir artı. Yani BRICS'in prestijini olumlu yönde etkileyen bir kavram. Bunu söylemem gerekiyor. Ancak Mark Rutte bu konuda konuştu, Genel Sekreter, NATO'nun Genel Sekreteri. Yani Türkiye'nin egemen hakları vardır ve katılabilir de dedi. Ancak tabii ki Batı'nın bu platformdaki devletlerle belli sorunların olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Teşekkürler hocam. Genel olarak BRICS'te ekonomik ve siyasi vurgu var. Ama zamanla bu topluluk güç elde ettikçe bir silahlı güce dönüşür mü sizce? Şöyle söyleyeyim, dediğiniz çok doğru. Aslında birinci faktör ekonomi. Özellikle
Ödemeler nasıl yapılacak? Ticareti daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Bir sürdürülebilir kalkınmayı özellikle küresel güney ülkeleriyle nasıl gerçekleştirebiliriz sorularını ortaya koyuyorlar. Ancak dünkü zirve, o yuvarlak masa etrafında toplananlar sadece ekonomiden bahsetmediler. Özellikle güvenlik vurgusunda da bulundular. Yani biz güvenlik ve ekonomiyi çok kesin çizgilerle ayıramıyoruz. Çünkü orada konuşulan konular işte bağımsız Filistin devletini Putin'in özellikle söylemesi, iki devletli çözüm. Yani istikrar olacak ki aslında bir anlamda da ekonomik gelişme ve sürdürülebilir kalkınma gerçekleşsin. Dediğiniz gibi ekonomik birliktelik de bundan tamamen bağımsız değil. Bir savunma örgütüne dönüşür mü? Ben bunu beklemiyorum şu an için. Çünkü emekleme aşamasında. Dediğim gibi aslında resmi zirveler bile 2009-2011'de yapıldığını düşünürsek çok yeni ve bir kurumsallaşma yeni yapılıyor. Nedir kurumsallaşması? Bir yeni kalkınma bankası var. Yani projelere destek veriyor, krediler veriyor ama onun dışında bir sekreterya, bir bütçe, diğer kurumlar ya da ulusüstü, supranasyonel kurumlar var mı? Böyle bir şey yok. Yani bu bir uluslararası örgüt değil. Savunma paktına dönüşmesini ben beklemiyorum. Hem coğrafi açıdan çok farklı ülkeleri içeriyor. Bir de ideolojiler de farklı. Şimdi bu soruya şöyle bir yanıt vermek lazım. Örneğin Hindistan'la Çin. İki önemli aktör. Ekonomik açıdan da bu bloğun önemli aktörleri. Ama Hindistan'la Çin'in de sorunları var. Mesela Hindistan Quad denilen bir güvenlik sistematiğinin içerisinde, bunun içerisinde Avustralya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri var. Çin'le sorunları olan ülkeler. Bunun dışında evet Rusya ile Çin'in bugün araları iyi ancak bu sürekli mi olacak yoksa arada başka sorunlar olacak mı buna bilemiyoruz. Yani ideolojik olarak güvenlik sistematiği açısından belli farklılıkların olduğunu söylememiz gerekiyor. Şu gün hemen 24 Ekim'de bu zirvenin arkasından bir savunma paktına ya da savunma ile ilgili bir işbirliğine gidilebileceğini ben beklemiyorum. Kazakistan şu anda BRICS'e katılmama kararı aldı ama bu haberlerden sonra Rusya Kazakistan'a tarım ithalatını durdurdu. Bu bir tehdit veya baskı mı Rusya tarafından Kazakistan'a yoksa farklı bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, evet işin açıkçası biz daha önce hani Türk Devletleri Teşkilatı BRICS konusunu konuşurken aslında Türk Cumhuriyetlerine buraya katılıp katılmayacağına ilgili görüşmelerde, konuşmalarda bulunmuştuk. Burada Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan'ın isimleri geçmişti. Azerbaycan'ın aslında üye olabileceğine dair de biliyorsunuz haberler çıktı. Kazakistan'la Özbekistan da olabilirler denmişti ama Kazakistan böyle bir teklifi reddettiğini açıkladı. Bu da çok yeni bir haber işin açıkçası. Hemen ardından da Kazakistan'ın tahıl ihracatı ile ilgili belli kısıtlamaların gelebileceği söylendi. Tabii bilemiyoruz, bu çok yeni bir haber olduğu için. Ancak Rusya aslında davet ettiği yerlere gelinmediği zaman belli tepkilerde bulunabiliyor. Ancak tarımla ilgili konularda daha önce de olmuştu biliyorsunuz. Türkiye'nin de daha önce ihraç ettiği mesela domateslerde böyle bir sorun çıktığı zaman o konu kapatılmıştı ya da hani belli bir süre durdurulmuştu. Böyle bir konu da olabilir. Çok yeni olduğu için hemen hani cezalandırma mı diyemeyiz. Çünkü Kazakistan'la Rusya'nın çok sıkı ilişkileri var. Kazakistan ve Rusya bir güvenlik örgütü olan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü içerisindeler. Yine Avrasya Ekonomik Birliği içerisindeler ve özellikle biliyorsunuz Rusya ciddi yaptırımlar yaşıyor Ukrayna Savaşı'nda ve Kazakistan'dan da bu ihtiyaç duyduğu mallar çok rahat bir şekilde ülkeye giriyor. Ben Kazakistan'ı çok küstüreceklerini düşünmüyorum bu süreçte, özellikle Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği şu süreçte. Ama Kazakistan da mesela ikincil yaptırımlardan etkilenmemeyi istiyor savaş nedeniyle ve bu konuda uyarılar var. Bu konuda da temkinli davranıyor. Hani ben bu iki haberin hemen birbirinin arkasından olmasını bir cezalandırma olarak nitelendirmeyi biraz erken buluyorum ama bu tür haberler de var. Teşekkürler hocam. Bu konuya dair yani BRICS'e dair eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Dediğim gibi en önemli ortaya çıkan şey adil bir düzen mümkün mü ve küresel güney ülkeleriyle ve doğu ülkeleriyle birlikte kalkınma mümkün mü sorularını cevaplamaya çalıştılar. Ve pek çok alanda farklı platformlar ve yenilikler ortaya koydular. BRICS ile ilgili izleyip göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin üyeliği
meselesine geldiğimiz zaman Türkiye bir NATO üyesi, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan'ın isimleri geçmişti.